Gözyaşı Otoyolu. Kadınların kaybolduğu yol. Prens Robert ve Prens George şehirleri arasında Kanada vahşi doğasında dolanan Highway 16 olarak bilinen yol, dağlık iç kısımdan kıyıya doğru ilerlerken en batıdaki Kanada bölgesi olan Britanya Kolombiyası'nı geçiyor. Bu yol Kanada topraklarında yaklaşık 725 kilometre boyunca uzanır ve ürkütücü bir gerçekle ünlüdür. Kadınların kaybolduğu yol. En az 50 yıldır bu yol boyunca kadınlar ortadan kaybolur. Otoyol 16 aynı zamanda gözyaşı otoyolu. Resmi kaynaklar kurban sayısının 20 civarında olduğunu öne sürse de gerçek sayının bunun 2 katı olabileceği ve bazı tahminlere göre 600 kadar kadının öldürülmüş olabileceği belirtiliyor. Otoyol, Prens Robert'tan Britanya Kolombiyası'ndaki Prens George şehrine uzanan büyük bir sanayi yoludur ve birçok insan tarafından kullanılmaktadır. Birçok kurbanın kalıntıları bulunmuş olsa da pek çok kayıp kadın vakası hala çözülmemiş durumdadır. Gözyaşı otoyolunun kurbanlarının çoğu yerli kadınlar ve kızlardır. Peki bu yolda neler oluyor ve bu kadınları kim öldürdü? Bu ölümlerden en azından kısmen bilinen suçluların sorumlu olduğu görülüyor. Kaybolan kadınların çoğu yırtıcılara karşı savunmasız olan seks işçileriydi. Yolu kullanan birçok kişi yerel değil ve tanınmıyor. Ayrıca rotanın geniş alanları ıssız ve terk edilmiş. Otoyol 16 civarında yaklaşık 23 First Nations bölgesi bulunuyor ve yerli topluluklar en ağır kayıpları yaşadı. Buna karşın Kanada Kraliyet Atlı Polisi cinayet ve kaybolma sayısını küçümseyerek 1969 ile 2006 yılları arasında yalnızca 18 kişinin öldürüldüğünü iddia etti. Ancak yerli gruplar kurban sayısının otoyolun yakınındaki belirli noktalarla sınırlı olmadığını savunuyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Britanya Kolombiyası'nın Kanada'daki en fazla faili meçhul yerli kadın cinayetinin kaydedildiği bölge olarak doğrulandı. Kraliyet Atlı Polisi cinayetler ve kayıpla ilgili soruşturmalarına 1981'de otoyol cinayetleri girişimiyle başladı. Ancak soruşturma çabalarına rağmen gözyaşı otoyolundaki cinayet ve kaybolma vakaları durmak bilmedi. Daha sonra 2005 yılında Britanya Kolombiyası Kraliyet Atlı Polisi gözyaşı otoyolu davalarını çözmek için çözülmemiş cinayetler birimi altında EPANA projesini kurdu. Projenin adı Inuit dilinde öbür dünyadaki ruhlara rehberlik eden tanrıça anlamına gelen bir kelimeden türetildi. EPANA projesi soruşturma süresince bir ivme kazandı ve davalardaki birçok ortak noktayı öne çıkardı. Ancak projenin kapsamına alınıp alınmadıklarına bakılmaksızın kaybolmalar devam etti. EPANA projesi soruşturma kapsamındaki davalar için 3 önemli koşul belirlendi. Kurbanların kadın olması, otoyol 16 boyunca bulunmaları ve yüksek riskli ifadelerinde bulunmuş olmaları. Ancak 97 ve 5 numaralı karayolları da soruşturma kapsamına aldı. Gözyaşı otoyolundaki çözülmemiş kayıplardan biri olan Jessica Patrick'in hikayesi bu tür olayların aileleri nasıl travmatize ettiğini gösteriyor. EPANA projesi başlatılmasının ardından 1989 ile 2006 yılları arasında otoyol 16 boyunca kaybolan veya öldürülen 9 kurbanı tespit edebildi. Kanada Atlı Polisleri ayrıca daha fazla mağdurun belirlenmesine yardımcı olan bir şiddet suçu bağlantı analiz sistemi de kullanmak. Gözyaşı otoyolunda kaybolan kadınlar ya ölü bulunuyor ya da hiç bulunamıyordu. Öldürülen veya kaybolan kurbanların davalarıyla ilgili tartışmalar sürerken bazı olumlu gelişmeler yaşandı ve birkaç dava. Örneğin Ağustos 1974'te Colin Macmillan arkadaşlarını ziyaret etmek için Britanya Kolombiyası'ndaki evinden ayrıldı. Colin'in kalıntıları kaybolduktan bir ay sonra bulundu
ve DNA kanıtları seri katil Bobby Jack Fowler'ın suçlu olduğunu ortaya çıkardı. Benzer şekilde 17 yaşındaki Monica Jack'in cinayetleriyle ilgili soruşturmalar, katilin 67 yaşındaki Gary Taylor Hanson olduğunu gösterdi. Ancak bunlar istisnai durumlar ve otoyol 16 boyunca öldürülen veya kaybolan birçok kadının davası hala çözümsüz durumda. Jessica Patrick'in babası Mac Blanzer, kızının kaybolması ve öldürülmesinin ardındaki olası nedenler hakkında birçok soru işareti taşıyor. Jessica gibi hala cevap bekleyen pek çok vaka var. Uzmanlar ve yerel halk otoyol 16'da kadınların kaybolmasının olası nedenlerine dikkat çekti. İlk sorun, karayolu boyunca yaşayan yerli toplulukları için ulaşım eksikliğiydi. Bu nedenle yerli gençlerin arkadaşlarını ve ailelerini ziyaret etmek için otostop yapma olasılıkları daha yüksek. Otoyol 16'daki kaybolmaların bir diğer nedeni de bölgenin izole olmasıdır. İnsanlar bu yolda 15 dakika boyunca başka bir araç veya biriyle karşılaşmadan ilerleyebildiklerini belirtir. Ayrıca otoyol kenarındaki yumuşak toprak, faillerin suçlarını gizlemesi için ideal bir ortam sunuyor. Çöpçülerin ayrıştırma sürecini hızlandırması da suçluların yakalanmamasını kolaylaştırır. Kurbanların ailelerinden bazıları Kanada Federal Hükümeti'nin ve Kanada Atlı Polisi'nin ihmalkarlığına dikkat çeker. Yerli topluluk liderleri ve sivil toplum grupları, yerli kadınların ölüm ve kayıp vakalarına yönelik soruşturmalardaki eksikliklerden duydukları rahatsızlıkları pek çok defa dile getirmiş. Gözyaşı otoyolunun tüm kurbanları için adalet çağrıları her geçen gün artıyor. Sevdiklerini bu kadar trajik koşullarda kaybetme düşüncesi insanları ürpertiyor. Mağdurların aileleri, kayıp yakınları için adalet arayışında her cepheden destek alıyor. Umarız zamanla daha fazla dava çözülür ve otoyol 16 daha güvenli hale gelir. Böylece artık gözyaşı otoyolu olarak anılmaz. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.